Anlatacaklarım bir film hakkında ne kadar ileri gidilir ve bunu nasıl filme adapte edebilirimin örneğidir. Yıllardır ürpertici bir şekilde Dabbe 4 filminde geçen olaylar ve karakterler gizemini korumaya devam ediyor. Peki neydi bu kadar gizem dolu ve kimselerin çıkıp net bir konuşma yapmamasına sebep olan olaylar? Yıllar geçse de gizemini korumaya devam edeceğe benziyor. Şimdi sırayla gideceğiz ve bu video bir filmden ötesi niteliğinde bir eser olacaktır. Bir film serisi düşünün, fakat bu seride insanların en çok merak ettiği ve üzerinde basa basa araştırdığı, fakat filmin arka kısmındaki gerçek olaylardan kimsenin bahsetmemesi çok enteresan. Evet, Dabbe 4 filmi tam olarak bu ve araştırdıklarım beni hep çıkmaz sokağı olan koskocaman bir labirente soktu. Arkadaşlar, aşağı yukarı bir haftadır bu filmle ilgili araştırmalar yapıyorum ve derinlere indikçe açıkçası bir daha çıkamayacağım diye kendimi frenledim. Yine soru işaretlerinin bol olduğu koskocaman bir durumla karşı karşıya kaldım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü film hakkında bilinmeyenlerden sonra sizi farklı bir sürpriz gerçekler bekliyor. Lafı fazla uzatmıyorum ve bu araştırmalarımın sonucu olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Başlıyoruz. Kübra, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğradıktan sonra cinler tarafından bedeni ele geçirilir. Kıbledere köyünde meydana gelen bu olay ilk olmamıştır. Geçmişte define arama olayları esnasında esrarengiz bir olay yaşanmıştır. Psikiyatrist olan Ebru, Kübra'nın eski bir arkadaşıdır. Yaşanan bu olay üzerine Kübra'yı tedavi etmek için yola çıkar. Ebru, cin çıkarma hocalarından en ünlü olanlardan Cinci Faruk Akat isimli birisiyle tedaviyi gerçekleştirecektir. Bu adamın seans esnasında Kübra'ya yaptıklarını kayıt altına alıp inceler. Dinsel ve bilimsel çözümler karşı karşıyadır. İlk başta her şey yolunda gibi gözükse de geçmişte yaşanmış lanetli olaylar devam etmektedir. Filmin kısaca konusu bu şekildedir. Detaylara inecek olursak, filmin yapım aşamasında izleyici üzerinde korku ve rahatsızlık yaratacak unsurlar bilimsel olarak incelenmiş ve filme entegre edilmiştir. Özellikle ses efektleri ve karanlık sahneler izleyicilerin bilinçaltına hitap eden özel tekniklerle tasarlanmıştır. Bu izleyicilerin filmden sonra bile tedirgin hissetmelerine neden olmuştur. Filmin bazı sahneleri Türkiye'de gerçekten mistik veya lanetli olarak bilinen yerlerde çekilmiştir. Bu mekanların halk arasında zaten ürkütücü hikayelerle bilindiği ve filmin atmosferine katkı sağladığı söylenir. Örneğin eski köy evleri ve terk edilmiş mekanlar filmin gerçeklik hissini arttırmak için kullanılmıştır. Dabbe 4, Cin Çarpması ve diğer Dabbe filmleri Türkiye'de bazı sahnelerin fazla korkutucu ve rahatsız edici olduğu gerekçesiyle sansüre uğramıştır. Bazı sahneler izleyicilerin psikolojik sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kesilmiştir. Film, Türkiye'deki dini ve kültürel değerlere olan yaklaşımı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Bazı izleyiciler filmin cin ve doğaüstü
temalarını işleyiş tarzını rahatsız edici bulmuş ve bunun geleneksel inançları sömürdüğünü iddia etmiştir. Bu durum filmle ilgili tartışmaların ve ilginin artmasına neden olmuştur. Biliyorsunuz ki bizim milletimizde kuyuya birisi bir taş attığında o taş kuyudan alınana kadar neler söylenir neler. Yönetmen Hasan Karacadağ'ın filmlerinde, özellikle Dabbe 4 Cin Çarpması eserinde bilinçaltına yönelik gizli mesajlar ve semboller kullandığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır. Bu semboller ve mesajların izleyiciyi rahatsız etmek ve filmden sonra da etkisi altında bırakmak için bilinçli olarak yerleştirildiği iddia edilir. Filmin bazı sahnelerinde izleyicinin ilk bakışta fark etmeyeceği ancak bilinçaltında etki yaratan gizli semboller ve imgeler kullanıldığı söylenir. Bu semboller genellikle İslam mitolojisine ve eski doğaüstü inançlara dayanır. Özellikle duvarlardaki yazılar, arka planda beliren semboller ve hızlı geçen görüntüler arasında gizli mesajlar olduğu iddia edilmiştir. Bu tür semboller izleyicinin bilinçaltında korku veya endişe yaratmak amacıyla filme entegre edilmiştir. Filmin yapım aşamasında izleyici psikolojisini daha derinlemesine etkilemek için bazı psikologlarla işbirliği yapıldığı iddiaları vardır. Bu uzmanların filmin korku etkisini arttırmak için sahnelerin nasıl kurgulanması gerektiği konusunda önerilerde bulundukları ve özellikle ses efektlerinin bu yönde tasarlandığı belirtilir. Bu, izleyicilerin filme verdikleri duygusal tepkiyi daha da yoğunlaştırmak için yapılmış olabilir. Bazı izleyiciler, filmin özellikle son sahnelerinde yer alan bazı görüntülerin ve seslerin hipnotik bir etkiye sahip olduğunu ve izleyici üzerinde kontrol edilemeyen korku tepkileri yarattığını belirtmiştir. Bu, filmin izleyiciler üzerinde deneysel bir psikolojik etki yaratmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır. Dabbe 4 Cin Çarpması filminin gösterime girmesinin ardından Türkiye genelinde cinlerle ilgili olaylarda bir artış olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Bazı kişiler bu filmi izledikten sonra cin vakalarının arttığını ya da bu tür olayların daha fazla dikkat çektiğini öne sürmüştür. Hasan Karacadağ senaryo yazım sürecinde İslam mitolojisi ve cinlerle ilgili antik metinlerden, özellikle de cinlerin insanlarla olan etkileşimlerine dair eski Arapça kaynaklardan esinlenmiştir. Filmin diyaloglarında ve sahnelerinde yer alan bazı dualar ve ayetler bu metinlere dayanmaktadır ve izleyicilerde derin bir korku yaratmak amacıyla özenle seçilmiştir. Filmde yer alan cin tasvirleri Türk halk inanışlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ancak bu tasvirlerin bazıları geleneksel halk hikayelerinde anlatılan cin betimlemelerinden farklıdır ve yönetmen tarafından kasıtlı olarak daha korkutucu bir etki yaratmak için değiştirilmiştir. Örneğin cinlerin görünüşleri İslam kültüründe yaygın olarak bilinen karanlık gölgeler olarak değil, daha grotesk ve ürkütücü şekilde betimlenmiştir. Burada sözü geçen grotesk terimi dünyayı yabancılaştıran ve onu eğlenceli, hayali bir alana götüren, içinde esrarengiz, tekin olmayan güçlerin egemenliğinin yansıdığı, aslında bir araya gelmez gibi görünen şeylerin bir oyun havasında birleştirilmesidir. Filmin cin tasvirleri sadece kurgusal korku öğeleri değil, aynı zamanda tarih boyunca farklı kültürlerdeki cin betimlemelerinden esinlenilmiştir. Karacadağ bazı sahnelerde bu eski betimlemeleri modern sinema teknikleriyle harmanlamış ve izleyicinin tanıdık ama yabancı bir korku hissetmelerini sağlamıştır.
Bu tasvirlerin çoğu İslam öncesi Arap mitolojisinde yer alan cinlerden alınmıştır. Filmin çekimleri sırasında set ekibi arasında bazı paranormal olayların yaşandığı söylentileri yayılmıştır. Özellikle gece çekimlerinde bazı ekip üyelerinin açıklanamayan sesler duydukları ve bu nedenle tedirgin oldukları söylenmiştir. Bu olaylar ekibin moralini etkilediği gibi filmin çekim sürecini de zorlaştırmıştır. Çekim sırasında veya film tamamlandıktan sonra bazı ekip üyelerinin veya filme katılan bazı kişilerin korunma amacıyla özel ritüeller gerçekleştirdiği iddiaları mevcuttur. Bu ritüeller filmin lanetli olduğu veya cinlerle ilgili sahnelerin gerçek bir tehlike yaşadığı inancıyla yapılmıştır. Özellikle yönetmenin ve bazı oyuncuların cinlere karşı koruma sağlamak amacıyla dualar okudukları ve özel muska taşıdıkları söylenir. Film çekimleri sırasında yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar film ekibi tarafından büyük ölçüde gizli tutulmuştur. Ancak bazı set çalışanlarının bu olayların gerçekten yaşandığını ve bunun filme olan inancı daha da arttırmak için medya ile paylaşılmadığını iddia ettikleri bilinir. Bu olaylar arasında sette duyulan garip sesler, kamera arızaları ve bazı oyuncuların sahnelerde sebepsiz yere rahatsızlanmaları yer alır. Bazı izleyiciler ve hatta film ekibi üyeleri arasında filmin gerçekten lanetli olduğuna dair bir inanış vardır. Bu inanış özellikle filmde yer alan gerçek cin sahneleri ve duaların gerçek cinleri rahatsız ettiğine dair korkulardan kaynaklanmıştır. Bu, film izlendikten sonra yaşanan talihsiz olaylarla ilişkilendirilmiş ve filmi izlemekten kaçınan izleyici sayısını arttırmıştır. Filmin müzikleri izleyici üzerinde yoğun bir korku etkisi yaratmak için özel olarak bestelenmiştir. Müziklerde kullanılan bazı frekanslar insanlarda huzursuzluk ve korku hislerini tetiklemek için seçilmiştir. Bu tür frekanslar bilinçaltı düzeyde çalışarak izleyicinin gerilimini arttırır ve filmi izlerken daha derin bir korku duygusu yaşatır. Filmin müziğinde kullanılan bazı arka plan tınılarının özellikle izleyicinin farkında olmadan ruh halini değiştirmek için seçildiği söylenir. Bu tınılar düşük frekanslı seslerdir ve izleyicinin duygusal tepkilerini manipüle etmek için kullanılmış olabilir. Bu tür seslerin izleyicilerin gerilimini artırmak ve bilinçaltında kalıcı bir etki yaratmak amacıyla filme entegre edildiği düşünülmektedir. Yönetmen Hasan Karacadağ'ın filmin senaryosunu gece yarısı, özellikle de saat 3 civarında yazdığı iddia edilmiştir. Bu saatin halk arasında cin saati olarak bilinen ve doğaüstü varlıkların en aktif olduğu zaman dilimi olduğuna inanılır. Bu da Karacadağ'ın filmi daha otantik ve ürkütücü kılmak için kişisel olarak bu saatlerde çalışmayı tercih ettiği spekülasyonlarını beraberinde getirmiştir. Hasan Karacadağ'ın filmin senaryosunu yazarken sık sık kabuslar gördüğü ve bu kabusları bir tür rüya günlüğü olarak kaydettiği söylenir. Bu rüyalarda gördüğü bazı korkunç imgeleri direkt olarak film sahnelerine entegre ettiği iddia edilir. Bu da filmin daha gerçeküstü ve rahatsız edici bir atmosfere sahip olmasına katkı sağlamış olabilir. Filmdeki bazı sahnelerin sadece doğrudan korku yaratmakla kalmayıp aynı zamanda derinlemesine dini ve felsefi anlamlar taşıdığı söylenir. Özellikle insanın içsel korkuları, ölüm korkusu ve bilinmeyene karşı duyulan endişe gibi temaların filmde cin temasıyla harmanlanarak izleyiciye sunulduğu iddia edilir. Bu, filmi sadece bir korku filmi olmaktan çıkarıp izleyiciyi bilinçaltında rahatsız eden
daha derin bir deneyime dönüştürür. Filmin bazı sahnelerinde cinlerin varlığını daha etkili bir şekilde hissettirmek amacıyla özel kamera teknikleri ve efektler kullanılmıştır. Bu teknikler sahnelerin izleyiciyi daha fazla korkutması ve gerilim yaratması için tasarlanmıştır. Örneğin cinlerin göründüğü sahnelerde kamera açıları ve ışık kullanımıyla izleyicinin gözden kaçırdığı detaylar eklenmiş olabilir. Filmin DVD ve Blu-ray versiyonlarında bazı izleyiciler için özel uyarılar yer almıştır. Bu uyarılar filmi izlerken ya da sonrasında aşırı korku veya endişe yaşayan kişilerin bir uzmana başvurmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu tür uyarılar filmin psikolojik etkisini daha da vurgulamış ve izleyicilere filmin gerçekten korkutucu olduğunu hatırlatmıştır. Şimdi dostlar, videoyu buraya kadar izleyenler için videonun başında demiştim ya, araştırmalarımda bir yere kadar geliyorum fakat ondan sonrası olmuyor. Karşıma koskocaman bir hiçlik çıkıyor. İşte şimdiki anlatacaklarım iddialara göre tamamıyla gerçektir. Filmi izleyen birçok kişi izledikten sonra Faruk Akat Hoca hakkında bir sürü araştırmalar yapmıştır. Bu konu hakkında sizlere anlatacaklarım sizi gerçekten ürpertecek ve oha diyeceksiniz. Uyarıyorum, anlatacaklarım iddialara göre tamamen gerçektir. Filmde anlatılmak istenilen din ve bilim çatışmasıdır, değil mi? İşte filmde geçen konu da psikologların dahi çözemediği kına gecesinde evleneceği kişiyi öldüren genç bir kızı iyileştirmek için Faruk Akat isimli bir hocayı ve psikolog Ebru'yu Muğla'ya doğru giderken görürüz. Sanki gerçekleri filmde gözümüzün içine soka soka anlatıyorlar gibidirler. Bir sonraki ilerleyen sahnede gidecekleri yere gelirler ve psikolog Ebru cin konularıyla nasıl ilgilenmeye başladığıyla ilgili Faruk Akat Hoca'ya bir soru sorar. Faruk Akat da ona küçüklükte el aldığını, bunun sonucunda cinli varlıklarla üzerinde güç sahibi olduğunu söylemektedir. Buna hüddamlık denir. Cinlerin içinde hüddam olabildiği gibi insanlarda da hüddam olabilmektedir. Hüddam bir insan, cinlere söz geçirebilen insanlara denir. Ve şöyle bir durum vardır. Bunu ancak başka bir hüddamdan el alarak yapar. Yani hüddam olarak cinleri kontrol edebilmenin tek şartı başka bir hüddamdan el almaktır. Ancak Faruk Akat'ın kim olduğuna dair en önemli bilgiler konuşmanın ilerleyen kısımlarındadır. Psikolog Ebru, Faruk Akat'a cinlerle ilgilenmenin Adana'da mı yoksa Bursa'da mı başladığını sorar. Faruk Akat hangi şehir olduğunu söylemese de çocuklukta başladı diyerek konuyu kapatır. Peki sizce bu cevaplar filmi izleyenler için gerçek olduğunu gösterir niteliğinde midir? Şimdi esas konuya girecek olursak sıkı durun. Bahsedilen yıllarda gizli kayıtlarda geçen iddialara göre şöyle bir isim vardır. Mehmet Faruk Ayaz. İzmir doğumlu bir adam, babası memur olduğu ve sık sık tayini çıktığı için küçüklüğünü Adana, Bursa ve Çanakkale'de geçirmiştir. Babası emekli olduktan sonra da ilk doğduğu yere İzmir'e tekrar yerleşmiş. Kendisi 1993 yılında 30'lu yaşlarındayken psikolog bir kadının kendisinden yardım istemesi üzerine bir cin çıkarma tedavisi için gittiği Muğla'nın Eskihisar mevkiinde kafası taşla ezilmiş olarak bulunur.
bir süre tedavi gördükten sonra hafıza kaybı sebebiyle hayatta kalsa da tam 2 yıl sonra 1995 yılında evinde ölü olarak bulunmuştur. Tekrar söylüyorum, gerçekliği tartışılır. Bunlar derin araştırmalarım sonucu ortaya çıkan raporlardır. Peki kimdir bu Mehmet Faruk Ayaz adlı hoca? Olayları biraz daha derinlemesine araştırdım ve çıkmaz sokaklarla dolu birçok karanlık sokağa girdim. Bu videoyu hazırlarken gerçekten ürperdiğimi hissettim. Devam ediyorum. İddiaya göre Mehmet Faruk Ayaz 1958 yılında İzmir'de doğmuş. Babası memur olduğu için Adana, Bursa, Çanakkale'de gençliğini geçirmiştir. Fakat Adana'dayken ilkokul yıllarında önemli bir hastalığa yakalanmış ve bu hastalığa yakalandıktan sonra ise her sabah namazı saatinde Müslüman bir cinin onu ziyarete gelerek dua okuduğunu, karnını ve başını sıvazlayarak gittiğini söyleyip durmuş. Ailesi Faruk Ayaz'ın bu söylediklerine anlam verememiş ve bunların hastalık nedeniyle görülen hayaller olduğunu düşünmüşler. Fakat Mehmet Faruk Ayaz iyileştikten sonra da bir takım cinni varlıklar gördüğünü uzun süre boyunca ısrar etmiştir. Bunun üzerine babası Mehmet Faruk Ayaz'ı bölgede tanınmış bir hocaya götürmeye karar vermiştir. Hoca, Faruk'un hüddamlığa uygun olduğunu, 12 yaşına gelince ona el verebileceğini söylemiştir. Ve 12 yaşına geldiğinde Faruk Ayaz'a el vermiştir. Birkaç yıl sonra Faruk Ayaz cinleri kontrol edebilme ve gerektiğinde öldürebilme ilmine sahip olduğunun farkına varır. Daha sonra babasının tayini çıkması sebebiyle Bursa'ya, oradan da Çanakkale'ye yerleşirler. Burada kısa süre kaldıktan sonra babası emekli olur ve İzmir'e, yani kendi memleketine geri dönerler. Bir psikolog Faruk Hoca'ya gelir ve Muğla'da bir hasta olduğunu, rahatsızlığının nedenini anlayamadığını ve üstesinden gelemediğini, kendisine yardım etmesi için ricada bulunur. Fakat psikolog ne olursa olsun hasta gizliliği sebebiyle bu olayın kimseler tarafından duyulmaması adına kendisinden söz ister. Psikolog ve Mehmet Faruk Ayaz yola çıkarlar. Faruk Hoca 9 gün sonra kafası taş ile ezilmiş köy yakınında bulunur. Psikolog kadınsa asla bulunamaz. Zaten 2 yıl sonra da hoca ölür. Peki olaylar burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor dostlar. Sıkı durun, devam ediyorum. Mehmet Faruk Ayaz'ın annesi hala hayattadır ve onu tanıyan bazı isimlerle yapılan gizli görüşmeler sonucunda Faruk Ayaz'ın cin musallatına uğramış birçok kişiyi bu musallat ve büyü belalarından kurtardığını söylemişlerdir. Onunla birebir yaşadığı bir hastanın başından geçenlerse herkesi korkutacak cinstendir. Ağır bir musallattan Faruk Hoca tarafından kurtarılan bir kadıncağız aynen şunları anlatmıştır. Benim evim eski bir mezarlığa doğru bakıyordu. Bazı gecelerde evimin penceresinden içeriye bana bakan yüzler görürdüm. Fakat evim 4. katta olduğu için birilerinin özellikle pencere kısmından içeriye doğru bakmasının imkansız olduğunu belirtmektedir. Devamındaki olanlarsa gerçekten insanın içinde gizli kalmış korkularını su yüzüne çıkarır niteliğindedir. Zaman ilerledikçe uyandığımda
vücudumda morluklar, hatta bazı kemiklerimde kırıklar meydana gelmeye başlamıştı. Çektiğim acıları bir bilseniz korkunçtu. Bir tanıdığının vasıtasıyla Faruk Hoca ile iletişim kurar ve devamında aynen şunları anlatmaya devam eder. Durumu hocaya anlattım. Bana mezarlıktaki cinnilerden bazılarının aşık olduğunu, bu nedenle bir takım musallatlara uğradığımı söyledi. Karşımda bir süre Kur'an okuduktan sonra sözleri tekrar etmemi istedi. Ben de ettim. Sonra 2 bardak suyu önüme koydu. Yanımdaki arkadaşımın içmesini, diğer bardağı da benim içmem gerektiğini söyledi. Yanımdaki arkadaşım gayet normal bir şekilde içti. Fakat ben içmeye başladığımda böğürmeye başlamıştım. İstem dışıydı ve içirdiği su resmen boğazımı parçalıyor gibi hissetmiştim. Öksürmeye ve kusmaya başladım. Daha doğrusu bu kusma öğürtü şeklindeydi. Boğazımdan gelen şeyi hissedebiliyordum. Hoca ben öğürdükçe ağzımdan iplere bağlanmış ufak eski yıllara dayalı madeni paralardan oluşan bir demet çıkarmıştı. O boğazımdan öğürdükçe ipe sarılı paraları kanlı ve safralı bir şekilde önümde gördüğümde şoka girmiştim. Fakat resmen rahatlamıştım. İçimden koskoca bir yük kalkmış gibi hissediyordum. O rahatlamayı hiçbir yerde hissetmemiştim. Faruk Hoca'nın söylediğine göre mezarlıktaki cinlerin bana aşık olması için bir yakınım tarafından büyü yapıldığıydı ve içimden çıkan o ipe sarılı madeni paralar çıktığı için büyünün bozulduğunu belirtmişti. Faruk Hoca o dönemlerde bana çok yardım etmişti ve bu illetten onun sayesinde kurtulmuştum. İşte böyle dostlar. Tüm anlatacaklarım bunlardı. Yorumlamayı yapmaya gerek kalmadığını düşünüyorum. Çünkü film birçok tarafıyla hala gizemini korumaktadır. Ayrıca film hakkında daha fazla bir şey konuşmak istemediğimdendir. Çünkü konular gerçekten çok derin ve o kadar büyük bir derinlikten çıkamam. Beni takip etmeye devam edin. Daha montajın arka koridorlarında kilitli kalmış çok film araştıracağız.